Bugün günlerden Harry Potter. Stüdyo Londra'nın dışında buraya nasıl gelinir, bileti nereden kaça alırsın gibi tüm bilgileri açıklamalarda paylaşacağım. Harry Potter filmlerinin yapımcısı olan Warner Brothers stüdyoları dünyanın en büyük film stüdyolarından biri. Harry Potter serisinin setlerini ve kostümlerini barındıran bu turu yine Warner Brothers işletiyor. Tur, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun iç mekanlarını, Hogwarts Express, Diagon Yolu, Gringotts Bankası'nı, Hagrid'in kulübesini ve daha birçok ikonik mekanın yapım aşamalarını gösteren birçok seti sergiliyor. Ayrıca tur boyunca kostümler, makyajlar, efektler ve diğer teknik detaylar hakkında da bilgi veren interaktif sergiler var. Hepsi için inanılmaz heyecanlıyım. Ben tam bir Harry Potter fanıyım. Daha önceki videolarımı izlediysen belki dikkat etmişsindir. Bu tura katılmaya değer mi? Yaklaşık 3 saat süren turda seni neler bekliyor? Hepsini objektif bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Hadi büyülü turumuz başlasın. Sen tur videosunu izlerken ben de bir yandan bu turla ilgili bazı önerilerde bulunacağım. İlk tavsiyem stüdyo turu için biletini önceden almaya çalış. Çünkü bugün karar verip yarın için yer bulamazsın. Biletler 6 ay öncesinden satışa sunuluyor. Böylece tarihi ve saati keyfine göre seçebilirsin. Son ana bırakırsan istemediğin bir güne alakasız bir saate bilet alman hiç de şaşırtıcı olmaz. Önceden bilet alsan da fiyatta bir değişiklik olmuyor bu arada. Mümkünse rezervasyonu hafta içi bir güne yap. Hafta içini seçemiyorsan bile en azından sabah erken saatlere almaya çalış. Hatta açılış saatinde git. Böylece daha az insan olur, daha rahat gezersin. Alan çok geniş, sergileme şahane yapılmış ama güzel fotoğraflar ve çekimler için etrafta ne kadar az insan olursa o kadar iyi. Turun adı Warner Brothers London diye geçiyor ama komik olan şu ki stüdyo tam olarak Londra'da değil, Watford diye bir yerde. Toplu taşımayla geleceksen trenle Londra'dan Watford Junction'a gelmen gerekiyor. İstasyondan çıkıp sola dönünce Harry Potter stüdyo turu için bekleyen shuttle otobüsleri göreceksin. Otobüslerin üstünde kocaman Harry Potter görselleri var zaten, kaçırman imkansız. Turun başında kısa bir video izletiyorlar ve ardından Great Hall'un kapısından içeri girip stüdyo turuna başlıyorsun. Kapı açılınca herkes telefonlarını kaldırıp çekim yapmaya çalışıyor. Havada asılı mumlardan ziyade havada asılı cep telefonları görebilirsin. Benim tavsiyem video izleme sırasında ön koltuğa oturmaya çalış. Video bitince hemen rehbere doğru yürü. Kapı açıldığında en önde sen olmuş ol ve içeri ilk girenlerden ol. Baktın kaçırdın fırsatı, o zaman tam tersini uygula. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun yemek salonunu temsil eden Great Hall, Harry Potter film serisinin çekimleri için kullanılan gerçek bir film seti. Burası oluşturulurken Oxford Üniversitesi'ndeki salonlardan esinlenildiği biliniyor. Orijinal mekanı Oxford videomda görebilirsin. Giriş için saatin önemli ama içeride dilediğin kadar kalabilirsin. Web sitesinde turun ortalama olarak 3 saat sürdüğü yazıyor ama sen kendini 4 saatmiş gibi ayarla. Gidiş geliş için harcayacağın zamanı da hesaba katarsan, Londra gezine eğer Harry Potter turunu dahil edeceksen o gün için başka bir aktiviten olmasın. Londra'ya dönünce akşam güzel bir yerlerde yemek yiyip daha relax geçirebileceğin bir gün planla. Çünkü stüdyodan çıkıp Londra merkeze geri dönmek, oradan koştur koştur başka yerlere yetişmeye çalışmak keyifsiz olabilir. J.K. Rowling'in Harry Potter kitabını yazma süreci bir fikrin nasıl büyük bir serüvene dönüştüğünü gösteren ilham verici bir örnek. Yazar 1990'ların başında Edinburgh'da tren yolculuğu yaparken Harry Potter fikri aklına geliyor. Tren yolculuğu sırasında bir anda kafasında canlanan bu görüntü ona bir çocuğun büyülü bir okulda maceralar yaşadığı bir hikaye fikrini veriyor. Rowling bu kitap fikri geldikten sonra hikayeyi kafasında tasarlamaya başlıyor. Ancak bu dönemde özel hayatında zorlu bir süreçten geçtiği için ilk kitabını tamamlaması yaklaşık 5 yılını alıyor. Kitabı tamamladıktan sonra birçok yayın evine başvuruyor ve hepsi tarafından reddediliyor. Sonunda kitapları basmaya istekli olan Bloomsbury Yayın Evi tarafından kabul ediliyor. İlk baskıda J.K. Rowling'in tam adı olan Joanne Rowling yerine sadece J.K. Rowling takma adı kullanılıyor
Öyle de kalıyor. Harry Potter serisi dünya çapında inanılmaz bir başarı elde etti ve milyonlarca kopya sattı. Harry Potter kitaplarıyla ilgili az bilinen gerçekleri biraz konuşalım. Kitap serisi 500 milyondan fazla kopya satarak tüm zamanların en çok satan kitap serilerinden biri oldu. Bu kitaplar 80'den fazla dilde yayınlandı ve 200'den fazla ülkede okuyucularla buluştu. Harry Potter serisi bir kitap serisi olarak en çok satanlar listesinin zirvesinde yer alıyor. J.K. Rowling'in yaratıcısı olduğu bu serinin kitapları Guinness Dünya Rekorlarına göre en çok satan kitap serisi unvanını elinde bulunduruyor. Harry Potter ve Felsefe Taşı, J.K. Rowling'in ilk romanı olmasına rağmen yayımlandığı yılın sonunda İngiltere'deki en çok satan kitap oldu. Bu büyük başarı kitabın olağanüstü popülerliğini ve gelecekteki başarısını haber verdi. Serinin ilerleyen kitapları arasında büyük bir satış farkı bulunuyor. Örneğin serinin son kitabı olan Harry Potter ve Ölüm Yadigarları yayınlandığı gün 11 milyon kopya satarak rekor kırdı. Diğer kitaplar arasında bu kadar büyük bir satış farkı bulunmamasının nedeni seriye olan ilginin kitaplar ilerledikçe artması ve final kitabının merakla beklenmesiydi. Harry Potter kitaplarının büyük bir küresel fenomen haline gelmesinde film uyarlamalarının büyük bir etkisi var. Warner Brothers tarafından sinemaya uyarlanan Harry Potter filmleri dünya genelinde 7,7 milyar dolardan fazla hasılat elde etti ve izleyicilerin kitaplara olan ilgisini arttırdı. Harry Potter serisinin inanılmaz başarısı J.K. Rowling'i dünyanın en zengin yazarlarından biri haline getirdi. 2021 itibarıyla Rowling'in serveti yaklaşık olarak 1 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Butterbeer'i mutlaka dene. Bir bardağı 7 pound. Alkolsüz şekerli bir içecek. Tadınca tabii wow demiyorsun ama param çöp oldu dedirten bir içecek de değil, merak etme. Butterbeer bu deneyimin bir parçası bence, o yüzden atlamaman gerekir. Üstelik verdikleri bardak da senin oluyor. Shop tarafında bir şey almasan bile hatıra olarak eve götürebileceğin ve kullanabileceğin bir bardağın olmuş olur. İçerideki diğer yiyecekleri pek tavsiye etmiyorum. Fiyatlar normalden yüksek ve duyduğum kadarıyla pek lezzetli değiller. Gelmeden çantana atıştırmalık bir şeyler atabilirsin. Evden sandviçini falan getirenler vardı. Kimse karışmıyor. Turun ortasında bir yemek alanı yapılmış. Burada oturup varsa yanında getirdiğin şeyleri atıştırarak enerji depolamanda fayda var. Dursley ailesinin evi olan Privet Drive, İngiltere'de gerçek bir sokak olan Picket Post Close'da çekildi. Stüdyodaki bu set ise orijinal evin ayrıntılı bir replikası olarak tasarlanmış. Set, evin karakteristik özelliklerini yansıtacak şekilde inşa edilmiş ve dış cephe, bahçe, sokak gibi detayları içeriyor.
Hogwarts maketi, Harry Potter filmlerindeki büyülü atmosferi oluşturan önemli bir öğe. Maket, filmde kullanılan sahnelerin ölçeğine uygun olarak yapılmış, okulun kulelerini, avlularını, bahçelerini ve diğer önemli detayları içeriyor. Her bir bina, oda ve koridor dikkatli bir şekilde tasvir edilmiş. Göreceğin en büyük Harry Potter mağazası burada. Aklını kaçırtacak çeşitli obje, giysi, hediyelik eşya var. Fiyatlar biraz yüksek. Gelmeden web sitesinden shop kısmına bakarsan bir sweatshirt, atkı ya da bir asa ne kadar önceden görmüş olursun. Belki ona göre bütçeni ayarlarsın. Bu söyleyeceğim çocuklu aileler için çok önemli. Eğer çocuğun da Harry Potter fanıysa gelmeden önce online olarak ya da Londra'daki diğer mağazalardan cübbe, atkı gibi eşyalardan alıp tura başlarken giydirebilirsin. Böylece shop kısmında gördüğü her şeyi almak istemez. Harry Potter stüdyo turuyla ilgili bazı yorumlar olumsuzdu. Giderken biraz ön yargılı gitmiştim ama hiç öyle değilmiş. Tur süresince harika vakit geçirdim ve iyi ki gelmişim dedim. Eğer Harry Potter seviyorsan Londra gezinde bir gününü mutlaka buraya ayırmanı şiddetle tavsiye ediyorum. Yaşın kaç olursa olsun Harry Potter'ın büyülü dünyasında gezinmek unutulmaz bir deneyim. Kanalıma abone olmayı unutma, Londra'dan bildirmeye devam edeceğim. Cheers!